aslında yakınlarım bilir. Ben biraz anarşist ruhlu bir tipim. Yok canım, biliyorum. Bir yerden bir uçurumdan denize mi atlanacak? Herkes yaparken ben koşarak atlayanım diye mesela Demet abla oyuna geldi bizim Demet Akbağ. Ben şımardım tabii. Tanıdık bir sürü yüz görüyorum ve bakın bunu da yapabiliyorum falan diye böyle delirdim resmen. Kendimi profesyonel seyirci zannediyorum. Ağla ağla içim çıktı, tamam mı? Tiyatro, oyunculuk, teori. İlla okuduğun mesleği yapmak zorunda değilsin. Başka bir şey yap, para kazan. Bir süre para kazan. Neden kendi filmimi çekemiyorum? Neden filmimi çekemiyorum podcast videocast'inin konu Özge Özpirinççi. Hoş geldin Özgeciğim. Hoş buldum. İyi ki geldin. Dizi bitti. Oyun başladı. İkisinin arasında yakaladım seni. Evet. Şimdi biliyorsun burada epey kulağın çınladı buradaki konuklarla. Ya. Başta Hakan Bonomo olmak Ay üzere. canım. Çok güzel çınladı. Birazcık hani hayat böyle gelişimi konuşarak ilerliyoruz. Aslında İstanbul'da doğuyorsun. Sonra liseyi Amerika'da okuyorsun. Bir sene Bir aslında sene. AFS ile gitmiştim. Gidiyorsun, geliyorsun. Öğrenci değişim programı. Sonra da hukuk fakültesini kazanıyorsun. Evet, çok istemiştim gitmeyi. Aslında sende bir hukukçu ruhu var sanki. Ha? Ya Bir evet. adalet arayışını hep tanıdığımdan beri hep sen bir adalet peşinde olan birisin. Ne kadar güzel bir şey benimle ilgili Evet, böyle çok, evet. düşünmen. İlk ya seninle 10 yıl önce işte Madrid'e bir seyahat yapmıştık. O zaman da yani hep konuştuğun fikirlerin, söylediğin şeyler, insanlarla olan ilişkinde de öylesin. Çok güzel bir şey. Evet, çünkü ben hani şeyi düşünüyorum. Görmek istediğin değişiklik ol Gandhi'nin lafından. Yola çıkarak gerçekten dünyada adaletsizlik artık o kadar korkunç bir boyutta ki evin içinde bireysel adaleti sağladıktan sonra, çocuğuna adalet duygusunu öğrettikten sonra, adil olmayı öğrettikten sonra zaten o büyüyebilir aslında. Ama işte çekirdekten başlıyor her şey. Tabii. O yüzden ben birey olarak, Özge Özpirinççi olarak çok adil olmaya çalışıyorum. Bunu Ve bu hissediliyor ama. Teşekkür Her şekilde ederim. Bu çok hissediliyor. güzel, kıymetli Mesela bir şey. ben bunu açık açık söyleyeceğim. Mesela telefonunu açarsın, mesajlarına cevap verirsin. İnsanlarla eşit ilişki geliştirebilmek çok değerli bir şey ya. Çünkü hepimiz eşitiz. Öyle, ben de öyle görüyorum. Ama evet. işte bir taraftan da Türkiye'nin en önemli kadın oyuncularından bir tanesisin şu çağda. Teşekkür Benim en ederim. sevdiğim Teşekkür ederim. işlerden bir tanesi. Peki sen sonra Sabancı Üniversitesi'ne giriyorsun. Evet, Business Management bölümü. Bölümüne giriyorsun. İşte Hakan Bonomo'yla da orada sınıf arkadaşı oluyorsunuz. Peki nasıl oldu bu? Yani oradan hukuktan yönetim bilimlerine gitmek. Şöyle, hukuku kazandığımda biraz aslında ailemin, yani babamın özellikle beni tanımasından kaynaklı diyelim. Yani hani orada çok okuman gereken şey var. Çok akademik bir hayat var. Çok zor. Bir de ben o dönem tabii küçücüğüz, yani ne meslek seçmemizin sorulması zaten saçma o yaşlarda. Dolayısıyla benim izlediğim filmlerde gördüğüm avukatlar, işte o dava sahneleri, mahkeme sahnelerinden yola çıkarak ben hukuk istiyorum dedim. Babam dedi ki seni yapma bunu dedi. Babam biraz korumuştu. Babam evet biraz beni korumuş diyelim. İşte her babanın kızına Koruduğu yapması gibi. gerektiği gibi belki de. Ve beni başka bir yere yönlendirdi. O da uluslararası işletme gibi. Aslında o da çok güzel Yönetim bir bölüm. bilimleri, işte yani aslında bakınca net bir meslek sahibiyle olarak mezun olmuyorsunuz o bölümden. Ama her şey Ama var. hayat görüşü açısından biz okurken onu çok düşünüyorduk Sabancı'da, yani bu bilgi benim ne işime yarayacak diye, ama gerçekten hayatta çok Yarıyor. güzel yerler denk Ay, geliyor. çok güzel bir üniversite. Ben de Evet. çok biliyorum üniversitenin eğitimli kadrosunu ve şeyleri. Hatta Hakan dedi ki yani ben orada o kadar iyi bir arşiv vardı ki bütün filmleri orada seyrettim birçoğunu. Ay dedi. evet ya, o bir de onun evi vardı Ataşehir'de. Böyle arada film geceleri yapardı. Bir de asla kullanmayı bilmediği siyah bir arabası vardı, İzmirli. İstanbul'da kar tanesi düşmüştü bir gün, hiç unutmuyorum. Dedim ki bak canım çok mantı istiyor, ne olur gidip mantı yiyelim. Kampüste kalıyorduk. İşte ben kar yağıyor, araba kullanamam. Camdan dışarı bir baktım, yani böyle tükürüyor kar gibi bir şey, yani kar yağmıyor gibi. Dedim deli misin, ver anahtarını, ben kullanırım, İzmirli. Tabii o tam evet, o kar görünce biraz Neyse ki senaryo yazımı araba kullanması kadar kötü değil. Çok daha iyi. çok güzel yazıyor. Peki senin bu oyunculuk merakın nasıl başladı? Yani sanatla olan ilişkin ve oyunculuk merakın. Biraz bunu konuşmak istiyorum aslında. Evet, oyun oynamaktan yola çıkan bir şey aslında. Her çocuk gibi ben de oyun oynamayı çok severdim ve büyüdüğüm ailede abim çok sinema aşığı bir insandı. Ve evimizde VHS kasetler vardı, böyle bir dolap dolusu, 500 tane 600 tane falan, hala da duruyor hepsi. Ve arşivlenirdi, işte insanlara ödünç verildiğinde geri alınırdı belli bir tarih, kütüphane gibiydik yani böyle. Ve tabii o evin içinde
içinde büyürken kumanda asla senin olmuyor en küçük olduğun için. Sen o anda hani hep maruz kalıyorsun yaşının tuttuğu filmlere, olmadıklarına odana gitmek zorunda kalıyorsun falan. Ve abim evin içinde sürekli oyunlar yapardı. İşte küçük bir kamera almıştı babam ona, el kamerası. Bir anda arkadaşları gelirdi Emre'nin ve biz oturup böyle filmler çekerdi onlar kendilerine. Programlar çekerlerdi. Ve o kadar güzel şeyler yapmışlar ki yani şimdi dönüp bakınca kıymeti Bu nasıl bilinemez. güzel bir oyun. Resmen çok güzel Ama bir oyun. baban da mesela aile de buna fırsat açan ve Evet. çocuklarıyla bağlantıda bir aile. Yani bu çok kıymetli bir şey. Öyle. Dinleyen, gören, bakan, konuşan bir aile. Peki senin sonra yönetim bilimlerini okudun uluslararası falan ve oyunculuğa nasıl geçtin? Yani nasıl keşfedildin? Şöyle oldu. Kuzenim benim Helin bir gün dedi ki sen dedi çok istiyorsun. Çok da güzel bir yüzün var. Gel dedi seni reklamlarda oynatalım. Dedim ben ne yani kim beni reklamda oynatır? Ha, iyi tamam hadi gidelim dedim. Neşe Erberk ajansa kaydoldum. Üniversite O son zamanlar. sınıfta. Evet. Şişli'deydi yeri. Git gel okul zamanı. Okulun son 1-2 ayı böyle. Yani herhalde 60-70 tane audition'a gitmişimdir reklam için hep. Böyle gidiyordum. Annemin arabasını alıyordum. Gidiyordum. İşte okula geri dönüyordum. O aralarda onu yaptım. Bir günde telefonum çaldı. Olumlu bir dönüş diye. Ve Yumoş reklamında oynadım. İlk reklamım Yumoş reklamı. Böyle bir çiçekçide çiçek kokluyorum bu kadar. Sonrası aslında reklamlar. En son Brownie reklamında oynamıştım. Kaç sene önce işte 16 sene önce. Bir kek reklamında oynamıştım. Ve o kek reklamıyla birlikte de sanırım birkaç yapımcının ve yönetmenin dikkatini çekmiş olmalı ki telefonum artık kamera önü oyunculuğu için çalmaya başladı. Sonra da çorap söküğü gibi gitti ama çok evet zaten aslında reklam filmleri ben çok uzun yıllar ben de reklam filmi yapımcılığı yaptığım için çok uzun bir zaman. Çok aslında bir taraftan da iyi bir pratik. Yani Kesinlikle. kaslarını çalıştırmak gibi. Çok doğru. Peki bu o zamanlar bu reklamlara adım atmak vesaire görülüp keşfedilmek en güzeli hazır bir audition vermiş gibisin aslında. Evet, Değil mi? evet. Oradan sonra da yürüdü, ilerledi. Peki eğitim açısından, oyunculuk eğitimi konusunda sen bunlarla birlikte yani aslında birazcık kameranın önünde mi o eğitimi aldın? Ben o çok önemsiyorum da onu o Evet. yüzden söyleyeyim. Benim teorik hiçbir bilgim yoktu. Çocukluğumdan gelen yaptığım oyunlar dışında. Güdülerin var. Evet, güdülerim var, itkim var, zekam var. Yani Kesinlikle. bence pratik zeka bir oyuncu için en Çok. kıymetli şeylerden Böyle biri. dönecek yani. Evet, 360 dereceyi görmek ve ama aynı zamanda da anda kalabilmek. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu gördüm seneler içinde. Ama benim hep söylediğim bir şey var. Benim öğretmenim Hümeyra oldu. Yani onunla ilk ciddi işim diyebileceğim Melekler Korusun dizisinde 2,5-3 sene anne kız oynayınca Tabii büyük bir şey ustayla çalıştın. usta-çırak ilişkisi. Bir de usta-çırak En ilişkisi çok artık inandığım. çok az kalan bir şey. Benim en çok inandığım şey. Benim tek inandığım şey çünkü onu yaptım ve çok da mutluyum Mutlusun. bundan dolayı. Ben bunu neden söylüyorum? Çünkü artık diplomanın sorulmadığı işler yapıyoruz. Yani film, sanat. Sen kendin içinden ne geliyorsa, dünyadan ne alıyorsan, zihninde ne oluşturuyorsan böyle yani bu yönetmenlik vesaire için. Onun için bunu sordum. Çünkü yani mesela ben onu okumadım onun için girmedim. Hayır öyle bir şey yok. Girebilirsin. Evet başlarda Kararlaman biraz lazım. onun alaylı olmanın sıkıntısını yaşadım. Çünkü başlarda çevremde çok fazla tiyatrocu insanlar vardı. Benden bir 10 yaş büyük olabilecek bir skalada. Ve hep tiyatrocu insanlar vardı ve hep böyle tiyatro, oyunculuk, işte teori falan böyle hep buralardan gidiyorlardı. Durup durup tirat atıyorlardı falan böyle. Hani ben kendimi arada sırada böyle Fransız gibi hissettiğim oluyordu içlerinde. Ama işte ben de mesela sana ilginç bir şey söyleyeyim. Ben sinema televizyon okudum. Okurken çalışmaya başladım. Ben de okullu olduğum için Garip hep oldu. rahatsızlıklar yaşamıştım. Çünkü Ya, gelip o geçici bir zamanlar şey evet. zaten. Yani onu zaten kadın meselesini konuşacağız. Hem kadın hem o yıllar. Bak şimdi sana bakıyorum. Hani ben senin doğduğun yıllarda hem okulda okuyordum hem sektöre girmiştim. Ay, ne Yani 20'li yaşlarımda. Ne güzel. Ama o zamanlar çok farklı bir dünya vardı ve onun için de reklama gittim. Çünkü sinema zaten senede 7 film zor yapılıyordu. Böyle hep çok güzel yönetmenlerle güzel şeyler ve benim gördüğüm Özge'de de şöyle bir şey görüyorum. Özge hep böyle bir şekilde geliyor, oraya adını koyuyor ve gidiyor. Yani hiç unuttuğum bir şey. Bütün bu yaptığın işleri hatırlıyor olmam çok güzel arda arda gidiyor. Proje seçerken nelere bakıyorsun Özge? Yani senin için en önemli kriter ne? Ben bir yelpazemin olmasını seviyorum. İçinde değişik Farklılıklar. evet farklılıklar açısından. Çünkü gerçekten bir şey oynadığınızda ve onu aşağı yukarı ortalama iyi bir şey çıkarttığınızda hemen arkasından aynısı geliyor. Yani sektör böyle. Seni bir kutuya koymak istiyor. Sen bir kutunun içinde dur ve sana hep uyan rolleri getirsin. Belli bir yaşa geldiğinde de artık sen bu kutuda değilsin. Seni bu kutuya alıyoruz desin. Özellikle kadınlar için. Ben bunun karşısında durmayı çok seviyorum. Ama ben böyle çok aslında yakınlarım bilir. Ben biraz anarşist ruhlu bir tipim. Yok canım biliyorum.
bilmiyoruz. Ama bunu çok zarafetle Her yapabildiğimi zaman. düşünüyorum. Evet, evet. Ve bunun da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şeyi bazen nasıl yaptığınız, ne yaptığınızdan daha önemli bir hale geliyor. Bu duruşu, bu direnişi, gidişata, akıntıya doğru olan bu direnişimi tuttuğum için de kendimi hep vicdanen rahat hissediyorum. Ve bunu yaparken seçimlerimde gerçekten önce senaryo. Benim için en önemli şey senaryo. Daha sonra yönetmen, daha sonra kimlerle oynayacağım, daha sonra yapım şirketi. Yani çünkü bir hayal gerçekleştirilecek. Ben de bu gerçekleştirilecek hayalin bir parçasıyım. Ama benim %100'ümü verebilmem için bana doğru ortam sağlanacak mı? Yani aslında bir takımın nasıl olduğunu görmek, Tabii ama ki. ilk çıkacak fikirden itibaren tabii ki bu çok önemli ve söylediğin şeylere çok katılıyorum. Çünkü aslında o direniş dediğin şey hepimizin yapması gereken. Çünkü onun için bu işi seçiyoruz zaten. Yani başka türlü dışa vuracağım başka bir işte sen oyunculuğunla koyuyorsun, ben arkada başka bir şey yaparak, ama hepimiz aslında inandığımız bir şeyin peşine gidip aslında bir yolu keşfetmeye çalışıyoruz. Ve baktığın zaman biz oyuncular, yani böyle bir film çıkıyor ortaya ama konuşulan ilk şey hep oyuncular ya da sokakta biz insanlarla birebir de muhatap oluyoruz ya da biz röportaja gidiyoruz, biz PR çalışmalarında yer alıyoruz. Genelde hep böyle oluyor. Ama evet. En önde, yani önce asker Vitrin, biziz. tabii vitrindesiniz, evet. Ve dolayısıyla aslında ilk bizi duyuyorlar. O yüzden bizim ne dediğimiz çok önemli. O yüzden bir oyuncunun söylediği şeylerin altında düşündürücü, sorgulatıcı, yani ben sanatçının topluma örnek olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Ben hep muhalefet olmak istiyorum. Ben hep sorgulatmak istiyorum. Ben hep düşünmek ve düşündürmek istiyorum. Bunu bazı projelerde yapabiliyorum fakat bazı projelerde de yapamıyorum. Çünkü içinde bulunduğum o hayal paketi bunu getiremiyor. Ben maalesef. sırtımı ona dayayıp da konuşamıyorum. O yüzden de o zaman da vitrin oluyorsun. Aslında o vitrin oluyorsun. Bir de biraz önce dediğin şeye döneceğim. O kalıplara sokma meselesine. Evet. Ben burada aslında ben onu hep o rolde beğenirim. Bunu burada beğenirim. Mesela ben sana baktığım zaman çok hani dramatik rollerde de izledim. Ama çok böyle tatlı komedide de izledim. Şimdi inşallah tiyatroda izleyeceğim. İnşallah, evet, bekliyorum. çok heyecanla geleceğim. Şunu söylemek istiyorum. Bu skalayı kullanabilmek bir kültür meselesi aslında. Yani bir ters köşeyi yaratabilmek. Çünkü hani konfor alanından çıkabilmek. Evet. Aslında konfor alanın, sen proje seçerken ya senin konfor alanını zorlayan şeyleri daha çok mu seviyorsun? Çok daha. Ya gerçek hayatta yapamayacağım, vermeyeceğim tepkiler, düşmek istemediğim durumlar, söylemek istemediğim sözcükler, cümleler ne kadar çok varsa bir senaryoda ben ona o kadar daha çok çekiliyorum. Aslında ben Özge'yi görünce biraz hep tanıdığımdan beri fark ettiğim bir şey. Sen bir kere dobra bir insansın. Hiç kimse... Koç burcu olmanın laneti Ama çok gibi. güzel bir şey. Ben şeyi daha kaba olduğunu düşünüyorum. Sana evet çok güzel deyip aslında kibir yapmanın daha çok kaba bir şey. Ya da çok güzel deyip arkadan aslında filan yapılmasını da sevmiyorum. O yüzden de o yapın içerisinde senin çok cesaretli buluyorum. Yani Çocuk cesareti gibi görüyorum ben. Görüyordum daha doğrusu. Bence çocukluğundan beri böyleydin. Evet bu arada, yani hep o örneği veririm. Hani bir yerden, bir uçurumdan denize mi atlanacak? 10 çocuk muyuz? Herkes yaparken ben koşarak atlayanım ilk. Yani sınıfta parmak kaldıransın, fikrini Tabii söylersin. hiç. Falan, Hocayla gerekirse kavga edenim. Yani hep savunurum. Çünkü yani vicdanım rahat etmiyor öbür etmiyor türlüsünü. ve tabii ben genelde şöyle bakıyorum. Sende de onu gördüğüm için. Aslında dünyada herkes bir kardeş gibi ve benimle aynı durumda olmayan, dezavantajlı olabilir, farklı olabilir insanlar var. Birbirimize böyle tutunmamız gerekir Yani diye eşitliği düşünüyorum. sağlamak istiyorsam gerekirse benim altımdan bir basamak gidecek, ona bir basamak eklenecek ki aynı seviyede olabilelim. Çok önemli bir şey yani bence. Peki roller geldiğinde ve onları giyeceğin zaman karakteri yaşarken nasıl bir iç hazırlıktan geçiyorsun yönetmenden önce? Bunu Burak çok gülüyor benim o halime. Çünkü yani mesela diyor ki ya seni evde bir kere bile senaryo okurken görmüyorum diyor. Işıl Hoca da buna dikkat etmiş. Provalar başladığı zaman ben tekstimi hep şeyde bıraktım. Prova yerinde bıraktım, sahnede bıraktım. Çünkü evde onu okuyamam. Bir, öyle bir vaktim yok Mercan'dan ve aile hayatımdan dolayı. İstemem de zaten hani onu oradan kesmeyi. İki, galiba ben farkında olmadan ilk okuduğum anda hep öyle bir örnek veriyorum. Şöyle ense kökümde bir şey fokurdamaya başlıyor gibi. Yemek pişmeye başlıyor. İşte malzemeler atıyorum. Bazı malzemeler fazla geliyor. Onu işte başka bir şey koyup dengeliyorum. Bir de okuduğunuzla ağzınızdan çıktığı an çok farklı oluyor. O yüzden bir masa okuması ya da işte karşılıklı okuma ama gerçekten onu o rolü oynayacak kişilerle. O zamanlarda da çok pişmeye başlıyor benim için. Bir de ben hiçbir zaman duygum hazır sete gitmem.
Sadece repliklerimi ezberlerim. Diğer oyuncunun repliklerini mutlaka bakarım. Ama şey değil yani hani böyle yalnız sen şunu söyleyecektin, ben sonra bunu söyleyecektim. Sen bunu söylemedin, o yüzden ben bunu söyleyemedim falan. Çünkü siz o sahneyi çekerken o gün yağmur yağabilir, önünüzden kedi geçebilir, insanlar yanınızda kavga edebilir sokakta. Her şeye hazırlıklı olmak zorundasın. Tabii. Çünkü belki de tek bir çekim hakkın var. Bilemiyorsun. Sen hazır ol bütün alternatiflere. Geri kalanı zaten aslında bedenim yapıyor. Farkında Onu olmadan. hazırlıyorsun, kendine getiriyorsun. Evet, bunu çok farkında olmadan yapıyorum aslında. Ama işte yönetmenlerle de mesela en sevdiğim şey tartışmak böyle İşte evet, yani. nasıl tartışıyorsun? Ben biraz hani yönetmenle olan iletişimini de, çünkü sen aslında açık iletişime açıksın ve bir fikri tartışabilme kabiliyetin çok yüksek. O yüzden bence hukukçu olurdun yani. İyi bir avukat olarak seni böyle görüyorum. Yani burada herhalde Türkiye'de hukukçu olsam kafayı yerdim diye. Yok, sesi yok. Baban doğru bir karar vermiş. Bence sen bugün buradasın, iyisin. Aynen. Yönetmenle nasıl bir iletişim kuruyorsun? O biraz yönetmenin de nasıl bir yönetmen olduğuna göre değişiyor aslında. Çünkü kimisi sandalyesinden kalkmıyor, yanınıza gelmiyor, gözünüzün içine bakmıyor. Kimisi o sahnede oyun oynarken yani kayıt anındayken tamam şimdi sol tarafa bak diye telsizden sesleniyor filan. Hani çok şükür bu duyduğum şeyler, birebir de çok yaşadığım şeyler değil açıkçası. Çünkü dikkat ediyorum proje seçerken buna da. Ama hani bir yönetmenle hayal kırıklığı yaşadın mı desen yaşamadım. Çünkü hep konuştum. Evet, Konuştum açmaya gerçekten çalıştın. hep. Yani arada gittim yanına oturdum. Setten sonra hadi gel bir şey yapalım mı dedim vesaire. Hani böyle hep hayatla ilgili konuştum. Rolle ilgili değil. Ki ben onun nasıl bir insan olduğunu göreyim ki aşağı yukarı. Ona nasıl yaklaşmam gerektiğini anlayayım aslında. Peki öncesinde yani ne bileyim bir sete gireceksiniz, işte sinema filmi veyahut dizi. Hani ben çok birbirinden ayırmıyorum artık. Çünkü bütün hazırlık ve bütün şeyler evet kamera önünde. Öncesinde mesela oturup hani tartışmayı aslında öncesinde Çok mi? severim tabii. Onu Andaç Hoca demişti. Andaç Haznederoğlu. Acı Tatlı Ekşi filminin öncesinde biz 2,5 ay harika bir prova süreci yaşadık. Yani hayatımdaki en güzel prova süreçlerinden biriydi. O ve bulaşıkçılar. Dolayısıyla Andaç Hoca orada dedi ki yani konuşacağımız her şeyi konuşalım. Kafamızda soru işareti kalmasın. Tabii ki de sette bir şeyler değişebilir. Ama her şeyi konuşalım dedi ve bize böyle koca resim defteri aldırdı. İçine şablonlar yaptırdı. Ne kadar güzel. Oyuncu karakterin işte hangi duyguyla yüzde kaçla başladığını, hangi sahnede gittiğini. Çünkü dedi ki biz karışık çekeceğiz filmi. Yani bir o sahne bir bu sahne. Bir başından bir kıçından. Dolayısıyla sizin dedi o sahneyi çekerken önceki duygunuzu aşağı yukarı bulabilmeniz için bütün resmi görmemiz gerekiyor dedi. Biz oturdu çalıştırdı. Tabii ki bu dizide mümkün değil. Hani bölüm başı yapıyorsun bunu. Ya da sen yaptığını zannediyorsun. 2 bölüm sonra senaryo bir geliyor. Hazırlandığın her şey boşa gitmiş. Çünkü senarist bambaşka bir şey yapmaya karar vermiş bir anda. Dizilerde çok olan bir şey. O yüzden dediğim gibi hep hazırlıklı olmak, olabilecek her şeye, katı olmamak, esnek olmak. Ama yine de savunduğun şeyden de, çizgiden de çıkmamak. Çok zor bir şey. Ama İşte zamanla bazen oluyor. evet, ben en çok şeye bakarım. Hani senaryoya okuduğum zaman birçok senaryoda görüyorum. Şimdi danışmanlık da yaptığım için. Ya bu karakter hakikaten bunu söyler mi? Yani mesela ben şu açıdan da bakıyorum senaryoya. Yani öğrencime diyorum. Yani sen bu senaryoyu götürdüğün zaman oyuncu bu diyalogtan motive olabilecek mi? Yani bir de bunu düşün. Yani oyuncunun hani genel dramatik yapısı vesaire var ama yaşayan bence en büyük hani Türkiye'deki sorunlardan bir tanesi de diyalog yazımı olarak görüyorum aslında bazen. En sevdiğim şey bir de benim Evet, yani diyaloglar. Diyaloglar çok Tabii önemli. oyuncu olduğum için de Ezberini olabilir. çabuk, ezberini hızlı yapanlardan mısın? Benim normalde sette çok hani rahatımdır ezber konusunda ama tabii tiyatro ilk defa yapacağım için Tabii en o. korktuğum şey oydu. Böyle nasıl ezberleyeceğim diye stres yaptım ve herkes bana dedi ki çok kolay olacak, hiç merak etme. Provanın ilk günü hiç unutmuyorum. Volkan yardımcı yönetmenimiz, Şebnem, ben, Ahsen oturuyoruz. Işıl Hoca gelecek, onu bekliyoruz. Ve dedim ki Volkan kaç gün hani masada okuma yaparız? Ne zaman sahneye çıkarız? Bir de dekorumuz hazırdı bizim aşağı yukarı. O da büyük bir şanstı. Volkan ne dedi güzel ki bir şey. evet 2-3 güne dedi sahneye çıkarız dedi. Ha tamam filan dedim. Işıl Hoca girdi içeri. Dekora baktı, bize baktı. Ne yapıyorsunuz? Hadi tekstleri alın sahneye çıkın dedi. Böyle bizi ilk günden şak diye sahneye çıkardı. Hayır. Ve ben çok çabuk ezberledim. İşte ama Yani onu bünyene aldın. anlamadım nasıl olduğunu gerçekten. İçselleştirmişsin. Galiba evet. Ben- Bazen iyi bazen kötü bir şey Evet, ama. tabii. Ben mesela yönetmenlere, pitchinglere çıkacakları yani projelerini birilerine, yatırımcılara anlatacakları zaman içselleştirmeniz gerekiyor.
projenizi diyorum. İşte aslında oyuncu tam onu yapıyor aslında. O yüzden en iyi bildiğin şey yaz ilk derler ya. Evet. Aynen öyle. Şimdi şeye geleceğim. Yani biraz ödüller konusuna geleceğim. Senin gerçekten biraz önce de söylediğim her dizi bir şekilde kendi ona imzanı attın. Bundan çeşitli zamanlarda ödüller de aldın. Benim hep söylediğim bir şey var. İnsan, yani ben de ödüller konusunda biliyorsun fena değilim ama Yok canım. çok insanın hayatına böyle onlara taparcasına yaşamayı da hiçbir zaman kabul etmedim. Bunun dışında olmayı seçtim. Yani onlar çok güzel anılar olarak evimde bir dolapta duruyorlar. Senin için nasıl bu durum? Ya benim için yaptığın işin Takdir edilmesi. takdir edilmesi ve adil olduğu sürece ödül harika bir şey bence. Yani Kimden aldığın da önemli kimden tabii. aldığın, jürinin kim olduğu, rakiplerinin kim olduğu. Yani bu en önemlisi bence. Yoksa dediğin gibi hani hiçbirimiz ödül için yapmıyoruz bunu. Evet, genelde şöyle bir inanç var ya, hani ilk diyorum ki hedefin ne, ödül alayım. Ödül bir hedef olamaz çünkü senin kontrolünde olabilecek bir şey değil. Senin Hedefin güzel bir kendinin şey en iyi yapmak. versiyonunu yaratabilirsen o işin Bir de içinde. gerçekten en güzel ödül bence halkın birebir tepkisi. Tabii. Oynadığın. Seni sokakta gördüklerinde Evet. vesaire. Yani ben kadında oynarken beni bebeğin en lüks restoranında görüp ağlayıp sarılıp bana gözyaşı döken kalantor abiler de vardı. Tarla başında çekim yaparken gelip kolumu tutup benim hayatımı anlatıyorsun. Güzel anlat hadi. Yani kadınlar da vardı. Yani Tabii, bu o da büyük bir sorumluluk getiriyor. yani evet zaten bana görev verin ya. Bana görev verin ve unutun zaten yani. Canım Sorumluluk benim bu ya. alayım falan böyle. O yüzden Çok müthiş. Peki sana şeyi söyleyeceğim. Şimdi bütün bunların içerisinde benim hayatımdaki en sevdiğim işlerinden bir tanesi yine Hakan Bonomo'nun ilk ve sonu. Yani Cem Karcı yönetti, Hakan Bonomo yazdı ve oradaki Deniz karakteri. Ben o Deniz'i çok sevdim. ben de. Zaten Salih canım ciğerim. Yani o da öyle senin gibi çok sevdiğim bir arkadaşım. Kendimi profesyonel seyirci zannediyorum. Ağla ağla içim çıktı, tamam, birincisi. Hayır, ona ikinci sezonda da öyle oldum da. Şimdi çok güzel bir karakterdi ve sen kendi ruhunu tamamen ona akıtmıştın. Evet. Biraz o projeyi konuşmak istiyorum. Ay ne güzel oldu. Ben de isterim. Ben Evet. ilk ve onu hep konuşabilirim. Evet. Deniz benim için şöyle bir kadındı. Onu önce ben seveyim ki herkes sevebilsin. Çünkü ihtiyacı olan tek şey gerçekten aslında koşulsuz sevgi ve güven duygusu olan bir kadındı. Etrafımızdaki Hepimiz birçok gibi. insan kadın gibi. Asla böyle haklı haksız. Neden öyle yaptı? Ay böyle demese mi acaba? Bir kere bile aklıma Değil. gelmedi izlerken. Çünkü ben de öyle hissetmedim oynarken gerçekten. Çok canı acıyan ve o yüzden de can acıtmak isteyen bir kadındı. Ta ki bir noktada artık bunun çalışmadığını öğrenene kadar. Aslında anne olmasıyla başlayan bir serüven. Zaten oldu o onun anne için. olmaya geçişi benim için çok müthiş bir sahnedir. Onu birkaç kere seyrettim Ya. yani açıkçası, evet. Hamilelik bölümünü Evet. diyorsun. Ya evet çok çok tatlıydı. Asla hayatı boyunca kendini bir anne olarak göremeyen bir kadının her şeyi bırakıp sadece anne olması, işte hep zıt kutuplar gibi bir şey. Biz ilk ve sonda tam o dediğin gibi çok güzel oturup bir süreç yaşadık. Hakan, ben, Salih, Cem. Oturduk bir otele gittik. 2 gece kaldık orada ve senaryodaki her şeyi, bir de 8 bölüm senaryo vardı elimizde yani. Ya esas bence Mükemmel bütün bir şey bu. Yolculuğun her anı belli. Nerede ne yapacağını çok iyi biliyorsun. Fazla mı az mı çok iyi görebiliyorsun. O yüzden çok kıymetli bir şeydi o. En güzeli oydu bence bizim Yani için. çünkü hani o karakter, Deniz'in karakteri, sonra Sandık Kokusu'ndaki Karsu karakteri aslında senin önüne de hep böyle kendi var olan güçlü kadın karakterleri aşağı yukarı Yani Karsu geliyor. için aynısını söyleyemem Ama Karsu da açıkçası. sıfırdan var etti kendini. Ya evet, öyle. bir şekilde bir yerden bir yere götürdü kendisini. Çünkü hani doğru 3 ama çocukla bir hayat inşa etmeye karar verdi. İşte ne bileyim, değil mi? İşte evet, ben hep ama şunu diyorum, yani zaten kötü giden bir evliliğinde 3 çocuğu yaparken düşünecektin o İşte zaman cesareti Karsucuğum o gün falan buldu. diye. Ama Evet, cesareti öyle bu. Tabii ki de bu hani dediğim şey oynadıktan sonra gelen Tabii. duyguydu. Çünkü hani sinirleniyorsun ama zaten aslında konu bu. O karaktere sinirlenemezsin. O kadının yaptığı seçimlere sinirlenemezsin. Senin oyuncu olarak görevin onu çıkıp sadece olduğu şekliyle oynamak. Hiçbir onay beklemeden, hiçbir nefret, öfke, mutluluk, sevinç, alkış beklemeden bu kadın bu. Yani benim elimden gelen bu kadın bu. Peki şeyi. senaryoda buna bakıyor musun? Yani kadının aslında nasıl Tabii bir ki. duru olduğuna. Her Biraz zaman bunu bakıyorum. evet, çünkü biliyorsun ben hani Avrupa Görsel İşler Kadın Ağı, onda da kamera önündeki kadınların biçilen rollerinde işte bir Bechtel test diye bir şey var. 2 tane kriteri var bunun. Bunlardan bir tanesi Zeynep ve Özge, 2 tane başrol karakteri olacak. İkincisi de bu 2 karakter arasında en az 2 diyalogta erkekler dışında bir şey konuşacaklar. Ve biliyor musun ki bundan 10
küsur yıl önce. Bu Avrupa'da da çok düşük bir orandaydı. Şimdi bazı senaryolarda artık fonlar falan bu testi geçemeyenleri bir tarafa... mükemmel. Niye bunu sana şimdi buradan söylüyorum? Hani yıllar boyu kadınları cinsel obje gibi görmek ya da isminden ya da güzelliğinden ya da fiziksel şeylerden olan karakterler yazıldı ve bu gidiyordu işte. Sen de buna çok sağlam duranlar, içsel olarak da sağlam duranlardan Evet, birisin. öyleyim tabii ki. Bu konuda hani demin kutulara koymak dedik ya, hani başka şeyler de var. Yaş ayrımcılığı var, fiziksel ayrımcılıklar var. Yani herkes belli bir kiloda, belli bir Görüntüde, Mesela saçta, ben makyajda. geçenlerde Hatice Aslan benim konuğumdu. Ay, Biz Hatice bayılıyorum evet ya. 3 Maymun filminde o yaş grubu bir kadın ararken botoksu olmayan ve dişleri yani yapılı değil de hani yapılmış olsa bile biraz daha hani doğal Normal, doğal. olan bir oyuncu bulmamız. Hatice çok iyi bir oyuncu olduğu için o filmdeydi zaten ama buna da bir karar vermek. Çünkü toplumun bir baskısı var senin üstünde. Sana da oluyor mu? Bana hiç olmuyor biliyor musun? Yani hiç olmadı. Korkuyorlar bence. Hiç olmadı, hiç olmuyor. Olanlara da yani yanımda birine yapılmaya çalışıldığında da fıttırmaya başlıyorum. Hani işte kilo zaten kilo baskısı olmaz da ne bileyim. Ya olabilir yani, olabilir. Ben de kilo alıyorum, ben de kilo veriyorum. Ben de çocuk doğurduğumdan sonra loğusayken hani kendimi bıraktım. Ve bununla ilgili de hesap vereceğim bir insan yok. Tabii. Ya İşte benim görevim bir oyuncu olarak oynayacağım karakterin görüntüsünü yakalamak. Ben şimdi mesela dövüş sanatları hocası bir kadını mı oynayacağım? O zaman ne yapacağım? Gideceğim ben deli gibi spor yapacağım. Tabii. Çok iyi besleneceğim. İçki içmeyeceğim. Uykuma dikkat edeceğim. Düzenli bir hayatım olacak ve sonra onu oynayacağım. Ondan 2 sene sonra da belki gideceğim saçlarımı kazıtmam gereken bir rol oynayacağım. Belki de gideceğim botokslu ve çok yapılı suratlı bir kadın oynamam gerekecek. Tabii, Gidip bunu yaptıracağım. Yani bu konu güzellik, çirkinlik, toplum baskısı değil. Konu karaktere ne gerekiyor? Benim için tek mesele bu. Ama işte o paketin içine koyduklarında yani çok uzun yıllar. Ama koydukları ünlü isimler oluyor aslında. Evet. Yani ben mesela pijamamla bakkala gidiyorum hala. Ben evimdeki çöpü eşofmanımla, yırtık pırtık eşofmanımla atıyorum hala. Ben bunu artık böyle doğalımdan yapıyorum ama bu artık o kadar dikkat çeken bir şeye dönüştü ki ben bunu bir isyan duruşu gibi yapmaya başladım. Beyaz saçlarını boyatmıyorum. Hadi bakalım İşte filan. Böyle şey oluyorum yani. saçlarından sen- Ay beyaz saçlarım. Ki herkese dert oluyor. Mesela göz altları çok çökmüş. Evet çöktü. Yorgunum. Çocuğum var. Çalışıyorum. Uykusuzum. Yorgunum yani çöktü. Şimdi sana çok hani gündemde olan bir şey, sen gelmişken sormadan kesinlikle olmaz. Yeni bir kavram var. Oyuncular Sendikası da bu konuda çalışmalar yapıyor. Bizim de konuğumuz oldu. Ece Türkmut Dere. Yakınlık koordinatörü. Yani bir senaryoda aslında yakınlık deyince herkesin aklına... Yani ilk ve son diyorsun İlk ve aslında. son diyorum evet ve de aslında hayır cinsel simülasyon ama yakınlık koordinatör deyince de aslında sadece cinsel sahneler için değil aslında bir sınır tanımak ve bu kültürün gelişmesi. Bunu keşke okullarda okutsalar mesela. Bence çok yeni bir kavram çünkü 2017'de çıktı bu Amerika'da ve bizim ülkede yeni zaten yapan bir kişi var. O da Amerika'da yaşıyor ama Türk şansımıza öyle söyleyeyim. Sınır dediğimiz kavram var ya, seni izin almadan bizim Türk kültüründe olan dokunmak. İşte izin al mesela oyun bitti deyince kamerayı kapatmamak, devam etmek. Bu senin sınırların noktasında seni en çok ne sinirlendirir? Beni en çok sette, kamera arkası ekipte olan durumlar ilgilendiriyor. Böyle bir şey başıma geldi benim. Bizim bir tane setimizde bir kadın reji asistanı arkadaşımızın başına bir şey geliyor. Sette rahatsız eden bir durum. Diğer ekiplerden olan herhangi bir erkek rahatsızlığı. Sözlü taciz gibi bir şey aslında. Ve kendilerinde bunu had görmeleri. Küçük kız 22 yaşında reji asistanı kız ne olacak ki? Bana bir şey olmaz diyor. Ve hiçbir şekilde yaptığı eylemin sorumluluğunu düşünmeden, yaptırımını düşünmeden çünkü bir yaptırımı yok ya aslında. İstediğini yapıyor. Sonra o kız konuşmaya başlayınca da ay ne var canım ya sen yanlış anladın ben geçerken şöyle yaptım sana gittim diyor mesela. Yani aslında çok sinir bozucu bir şey. Çok sinir bozucu ve sonra o kızın kendi adına konuşamayacağını düşünüyor. Ama artık bence gençlerimiz çok daha Bence farkında konuşulmalı ve sonuna konuşuyorlar. kadar. İfşa dediğimiz şey çok lazım. Kesinlikle ama ben de ona sordum. Dedim ki yani sormadan yapamazsın. Yani orada ben kahraman olacağım diye bunu yaşamış biri adına sen gidip konuşamazsın. Önce onun rızasını almak zorundasın. Çünkü senin yaptığın da bir taciz olur o zaman. Onu savunmak adına. Gittim sordum. Dedim ki sıkıntın var mı? Hani bir şey yapalım mı? Kapatmak mı istiyorsun üstünü? Sen karar ver dedim. Ben dedim yapma taraftarıyım. Lütfen yapalım. Tamam dedi yapalım ve yaptırımları oldu. İşinden oldu. Ne kadar güzel bir cesaret vermişsin. İşte bu kadar Bu kadar. aslında. Ve kızların hepsi tek tek karavanıma geldiler. Bana bununla
Bununla ilgili teşekkürler dediler, sarıldılar, gözleri doldu. Hepsi anlattı sektörde bugüne kadar başlarına gelen şeyleri. Tabii ki de oluyor bunlar. Olmaz olur mu? Her sektörde oluyor. Var ama üstü kapatılıyordu. Her zaman. İşimden olmayayım. Ay adım çıkmasın. Konuşulmayalım. Hayır, konuşulacak olan biz değiliz zaten. Bunu yapanlar. Öznesi onlar bu meselenin. Ben mesela hep söylüyorum, ben çok genç yaşta girdim. Hem okullusun hem kadın, çok böyle erkeksi bir tavır. Başka Ve şansın yok ama ben de başlarda evet, hep öyleydim. ve yıllar boyu bayağı bana böyle ya sen çok sertsin. Sert olmayayım, sözümü dinletmeye çalışıyorum. Dikkate alamıyorsun Anlatabiliyorum ki o ki zaman. anlatamıyorsun. Dolayısıyla ben bu podcast'te hep bunu dile getiriyorum. Yani bizler mesela artık çok iletişime açık insanlarız. Hı hı. Bizden de yardım alabilir o insanlar. Setlere yeni girdiklerinde Tabii başlarında ki bir de. sıkıntı Ben de olduğunda. hep söylüyorum bunu Evet. yani her zaman. Çünkü ben şeyi de sevmiyorum. Yani daha gençliğimde sete yeni biri gelir. Öğrenirsin. Ya öğrenirsin diyeceğine kadar. Öğret yani, bir hayata geç. Peki şimdi olsaydı ilk ve son cinsel simülasyon için bir yakınlık koordinatörle çalışmak ister miydin? Tabii ki de ben mesleğin beraberinde gelen bütün faydalanılabilecek şeylerden faydalanmayı çok severim. Yani nasıl saçına peruk takılıyorsa, nasıl saç makyaj için bir ekip geliyorsa, nasıl kostüm için bir ekip geliyorsa onun için de bir ekip, bir kişi gelebilir. Bu yönetmenin, oyuncuların isteğiyle bakılır. Hoşuna gider ya da gitmez. Dersin ki biz hallediyoruz, çok teşekkürler. Tabii, o zaman ya da saygı duyarsın. halledemiyoruz, Evet. ne olur yardım edin dersin. Yani bu ortak verilecek bir karardır ve ortak verilecek bir kararda da bana herhangi bir zarar vermeyeceği gibi katkı da sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü aslında bu sadece işte çıplaklık veya vesaire değil. Senin duygusal travmaların açısından da. Çünkü orada ister istemez bir şey yaşanıyor. Esasen hani travmalarının bakması açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. öğrenecek bir şeyim Var. vardır. Ben mesela şu an ilgilendiğim 3 konu var. Biri tabii ki kadın meselesi. Bir diğeri yeşil setler. Yani dünyaya biz ne bırakıyoruz? plastik Tüketimle atıklar filan Delirirsin falan. sette Evet. ya. İşte ona çok önemsiyorum ve karbon ayak izi ölçümleri ve böyle bir çalışma, böyle bir rehber yayınlandı. Onda bir katkı sundum. Bir de bu konu var. Bu üçü çünkü duygusal meseleler de önemli. Çünkü bu bizim işimiz. Ve düşünüyorum ki meslekte neredeyse 40 yıla geliyorum. Ve aslında bu konular yeni Konuşuluyor değil mi? konuşuluyor. Ama Yani- konuşuluyor en azından. Evet Yani bu çok kıymetli bir şey. En Ben de azından. ona devam edeceğim. Peki senin onaylanmayla ilgili meselen nasıl? Yani hani biraz ödül konusunda konuştuk ama olumsuz eleştiri aldığında nasıl yaşıyorsun bunu? Ben olumsuz eleştirinin önce kimden geldiğine bakıyorum tabii ki de. Ve hangi niyetle geldiğine bakıyorum. Beni yıkmaya mı geliyor, geliştirmeye mi geliyor? Söylediği şey soru işareti uyandırıyorsa ya da zaten benim de kafamda olan ama tam konumlandıramadığım bir şeyi daha tecrübeli biri dış göz olarak görüp böyle pıt diye, mesela Demet abla oyuna geldi, bizim Demet Akbağ. Ve o gün de İstanbul galası olduğu için ben şımardım tabii ki oynarken, yani böyle hani çünkü tanıdık bir sürü yüz görüyorum ve daha çok oynamak istiyorum falan. Böyle çocuk gibi, hani çocukların arkadaşı gelir evine ve odasına götürüp bütün oyuncaklarını göstermek ister ya. mutlusun, coşkun da var. Çok öyleydim tam olarak yani ve hani böyle bakın bunu da yapabiliyorum falan diye böyle delirdim resmen. Ve Demet abla çıkışta dedi ki tek bir şey söyleyeceğim dedi. Birkaç yerde kendine dalga geçiyorsun, bunu yapma dedi. Dedim ki çok haklısın. Ya çünkü geçtim. Çünkü şımardım. Yaptım Tabii, bunu. iyi Kendim de o için ne yaptım. güzel, o- Evet ama anında görüyor tabii ki de. Şimdi yani bir usta işte. evet, o benim kulağıma hop küpe oldu. Bu eleştiriler her zaman kıymetli ve cebine koyup, aklına koyup yoluna devam etmen gereken şeyler. Ama onay dersen de hayatta, hani mesleğin dışında da hayatta onayı seven biriydim. Bakan biriydim. Arayan biriydim. Hani öyle yapalım. İyi değil mi? İyi değil mi? Değil mi? Değil mi? Ha evet, sevilmek için yardım etmeye böyle koşan biriydim gereksizce. Bir odaya giriyoruz, 9 sandalye var, biz 10 kişiyiz. Siz oturun, ben ayakta dururum, sorun değil filan. Ama büyümekle, terapiyle, bunun bana zararlı bir şey olduğunu görmekle, bunun artık işime yaramadığını anladım ve bunu değiştirmeye, çünkü ben durumları değiştiremem. Benim elimde değil. Ben kendimi değiştirebilirim. İşte bize aslında bu tip insanlar onay bağımlılığı bazen sürekli iyilik yapayım falan diye de Tabii. kendini çıkarıyor. Ve kibire Ben de onu baklıyor evet bir kibir evet. taraftan yani. Evet, her şeye yeterim. Kendine Tabii. biçtiğin rol. Wow. Ben de, sen de öylesin. Ruhum üstüne ruhumu bir laboratuvar gibi görüyorum ve hani her haline bakıyorum aslında. Ben de aynı bakış açısıyla giden biriyim ve o zaman hayır demeyi geç öğrenenlerden misin? Yani evet. Öğrenmeye çalışanlardan mısın hala? Öğrendim.
Öğrendim. Uzun sürdü ders, sınav. Ne diyorsun, benim çok uzun Ama, sürdü. ama şöyle bir şey var. Gerçekten jenerasyon farkı çok önemli. Benim çok sevdiğim yakın arkadaşlarımdan bir tanesi var. Sibel. 50 yaşında bir doktor ve biz böyle konuşuyoruz çok fazla hayatla ilgili. Ben ona tavsiye veriyorum mesela. İşte şöyle yapmasın, böyle yapmasın, böyle yapmalısın. Ama asla öyle hani manitacılık falan değil yani. Aile ilişkileriyle ilgili. Ve o böyle diyor ki, yani ne güzel diyor. Bu yaşta bunu çözmüşsün diyor. Ben de diyorum ki, Sibel deli misin sen? Benim bunu çözmem bu kadar zamanımı aldı diyorum. Şimdi Çok benden emek sonraki harcıyorsun. jenerasyon ne olacak? Canım, onlar 25'lerinde zaten çözmeye başlayacak. Yani Sibel için bunu 39'da çözmek harika bir şey. Benim için bunu 39'da çözmek çok geç. Şimdi benden sonraki de diyecek ki, ama dur, sen ne de, bunu ben yapayım. 39'da çözmeye o giriş bölümündeydim Ama yani işte işte çok jenerasyon. Farklı tabii Çünkü ki. çok aydın bir ailede büyümeme rağmen onay ve onların takdirini almak, Evet. başarmak, Tabii yapı meselesi yapmak de olabilir çok. bu arada. Evet, biraz kültür meselesi. Evet, hele bir de performansla ilgili bir Bir şey alan yaptığında. seçiyorsan çok ona muhtaç oluyorsun bir süre, ama onsuz yaşamayı öğrenmek de çok güzel oluyor. Evet. İşte hani ödüllere tapınmamak dediğim şey tam da o. Yani evet, ödül için yapmıyoruz hiçbir şeyi aslında. Ödül aslında kendin onu bitirmiş olman ve yapıyor olman. Buradan şeye geçeceğim, tatlı bir şey. Annelik. Mercan geldi ve aslında bence ödül o hayatta. Annelik sana nasıl, duygularına nasıl bir şey getirdi? Annelik başlarda benim lohusa dönemim çok zor geçti. Çünkü o dönem benim içine doğduğum ailemde bayağı bir kaotik bir durum vardı. Ve ben o anda lohusalığımı yaşamam gerektiği gibi yaşayamadım. Yani ilk böyle bir 10 ay falan, 9-10 ay gerçekten böyle şey modundaydım. Abi şu an doğum yapmamış olsaydım hani bunu yapabilirdim, şunu yapabilirdim, kaçabilirdim. Hani beni hep bağlayan bir şey gibi gördüm başlarda. Fakat aslında sonradan gördüm ki beni kurtaran, Tabii. bütün o onay ihtiyacımdan, sınırsızlığımdan, hayatta herkese her şeyi vermeye çalışmamdan beni kurtaran tek kişi Mercan oldu. Evet. Yani geldi ve dedi ki, kraliçe bundan sonra böyle biri yok. Sınırları Ama çiziyoruz. büyük eğitmen onlar. Çok güzel bir şey. Yani bir çocuk bir insanın en güzel kişisel gelişim aracı. Çünkü kendinin en iyi hali olmak zorundasın. Başka bir şansın yok. Tabii. Her şeyine bakıyor. Senin söylediğini yapmıyor, gördüğünü yapıyor. Tabii. Onunla birlikte hele ki o 2 yaş sonrası krizler başladığı zamanda. Terrible two dedikleri. Evet, geldi tabii ki, gelmez olur mu? Hani her anne bence o tufaya bir düşüyor. Bizimkini es geçiyor galiba diyor. Sonra bir anda kendini asansörde düğme, hangi düğmeye o basacak, düğmeye sen mi bastın diye kriz yaşarken buluyorsun. Ve onunla birlikte, o krizlerle birlikte de ne kadar sabırsız ve ne kadar aslında öfkeli bir insan olduğumu bana bir kere daha gösterdi Mercan. Ve bunun üzerine çok çalışmam gerektiğini. Ben de öyle yapıyorum. Ama ne kadar da güzel yapıyorsun. Çünkü aslında benim de benzeri bir hikayem var. Ben eve geldiğimde şimdi ne yapacağım oldum. Bütün hayatım bitmiş gibi hissetmiştim. 2 yıl ben kafayı yiyordum yani. Ben 2,5 sene çalışmadım. Ben 2 sene çalışmadım ve bak hiç unutmuyorum, bir sabah var, onu anlatmak istiyorum. Çok acıklı bence. Böyle kısa film olarak çekesim var onu. Çekelim. Yatak, Burak, ben, Mercan, Bonnie köpeğimiz, Kinyas Kayra kedilerimiz, sabah 5,5 saat, kış yani, Aralık, Ocak. Bizim evin altında da bir otobüs durağı var. Ve otobüs durağında İstanbul Kartı bastığında ding dong diye bir ses çıkıyor ya metrolarda. Evet, her yerde yani. Ben Mercan'a emziriyorum. Gece 38. kere falan herhalde yani. Hani böyleyim, asla uyumamışım. Mercan kaç ay işte, 2-3 aylık falan ve sabah 5.30'da otobüse binen insanları düşünüp sadece o sesi duyuyorum çünkü. Ben bir daha ne zaman otobüse bineceğim diye ağlamaya başladım. Ben bir daha ne zaman işe gidebileceğim? Ben bir daha ne zaman sete gidebileceğim diye böyle şakır şakır ağlıyorum. Bitti, hayatım bitti. Benim düşünce sistemim bir daha ne zaman değişebilecek? Ben bu canlıyı evde bırakıp nasıl sokağa çıkabileceğim? Ama bu biliyorsun akılın ötesinde hormonların da Zaten. oyunu. Çok büyük bir oyunu. Full oyun. Ben böyle aynaya gidiyorum, sürekli yaş geliyordu. Ama benim böyle bir 10-12 gün sonra filan bir toplamam lazım. Gene o kuşak durumu. Var lan, daha kendine gel şeklinde. Ama sonra çok eğitim, yani çocuk hakikaten insanı eğiten ve aslında büyük ihtimalle de senin oyunculukta da bir şey çıkarken bir sürü orada skala buldun. Gittiğin kendi duygu skalanı fark etme noktasında. Yani açıkçası henüz mesleğimle bağlantılı olarak anneliği tatmadım. Şunu sadece söyleyebilirim. Anne olmadan önce sette bir çocuk oyuncu varsa her şeyle ben ilgileniyordum o çocuk oyuncunun. Peşinden koşuyordum, onu yapıyordum, bunu yapıyordum. Dikkat ama ediyordum, ne yedi, tuvalete gidip bilmem ne. Zaten Zaten çok olan çok bir varmış, şeydi. evet. Fakat Mercan'dan sonra setteki çocuk oyuncularla iletişim
iletişimimi çok daha profesyonel bir yere çektim. Çok fazla müdahale olamadım. Çünkü hak görmedim kendimde onu. Yani bu benim hakkım değil. Bunu yapamam. Bunun için görevli insanlar var ve onlar yapmalı. İnsanların işine karışma dedim kendi kendime Zaten ve onlar... kenara çekildim. Aslında yine bak sınır koymama yardımcı oldum. Evet işte mesela çok güzel bir örnek verdin. Şimdi şuna geleceğim. Yani işte dizi bittikten sonra da ilk defa bir tiyatro oyununa girdim. Buna biraz zaman ayırmak istiyorum. Çünkü çok güzel işte Ahsen Eroğlu, Şebnem Sönmez, sen, inşallah ben de izleyeceğim. Ekiner Yılmaz var. Ekiner Yılmaz. Evet. Sevgili Işıl Kasapoğlu yönetiyor. Şimdi tiyatro gelince konfor alanımızdan çıkalım. Hadi Şimdi bakalım. belli ki artık kameralar yok. Sahnede böyleyiz. Ya. O nasıl bir deneyim? Çok komik. Tiyatroyu ben teklifi kabul ettim. Tanışmaya gittik Işıl Hoca'nın evine. Çıktık oradan. İşte sonuçta Şebnem Sönmez. İnanılmaz yani tiyatro ana vatanımdır diyen bir kadın var karşında. Ah sen çok heyecanlı. 2. defa yapacak ve hani sanat için doğmuş biri resmen. Hani boş vaktinde resim yapıyor. Ve ressam olmak istiyor. İnanılmaz tatlı bir insan. İyi bir insan. İyi bir oyuncu. Işıl Kasapoğlu zaten hani tiyatro deyince sözlükte karşılığında o yazıyor falan. Hani böyle bir ekibin içine şey oldum. Ben biraz yutamayacağımdan daha büyük bir parça mı ısırıyorum acaba dedim. Hani çok da gerek yok mu? Dinlen Özge ya. Git tatile git. Burak'la ne güzel tatile gidecektiniz. Bir ay Merco'yu da alıp yurt dışında. Ne oldu o filan. Böyle kafamın içinde sorular başladı. Çünkü dediğin gibi konfor alanımdan çıkacağım. Yabancı bir yere gideceğim. Yabancı. Bilmediğim bir alan. Hiç bilmediğim ve çok uzun zamandır istediğim ama çok korktuğum. Altyapımın güzel. hazır olduğu ama olmadığı bir alan falan. Böyle bir sürü soru işaretiyle sürece böyle bodoslama girdim. Ve giriş şu anda şeyim böyle hani gerçekten bunu çok uzun zamandır yapıyormuşum gibi hissediyorum. Demek ki oraya da annelik gibi onda hazırmışsın. Ya galiba. Pardon 3. oyunumuzu oynadık daha yeni. Ya hayatımda 3 kere tiyatro sahnesine çıktım ama böyle hani çok uzun zamandır bunu yapıyorum. Şimdi gibi. aslında ben şöyle meydan okuma sevdiğim için böyle zorlanacağım bir işi çok severek alıyorum. O korkmayı da seviyorum. En sevdiğim şey. Beni en iyi motive eden şey. Ama bir taraftan da ilerliyorum ve böyle birden enerjim havaya kalkıyor ve çok önemli. Mesela ben bu aslında bir belgesel projesinden yola çıktı. Sonra evet bu Go Nova ile yolumuz kesişince de bu podcast videocast olsun dedi. Sonra da böyle evrildi gidiyor. İlk başladığımda çok heyecanlı ve tedirgindim. Hatta çok yakın arkadaşlarım diyor ki sen ilk programlara bak. Şimdi bak Melikşah ilk programlara gelmişti. Ah Şimdi canım olacak. ya. Bir daha alayım onu ben. Bir daha al tabii ki. Bana da Ama Burak şey güzeldi. dedi. Bursa'da ilk oyunumuzu oynadığımızda dedi ki ilk 15 dakika titriyordun dedi. Gerçekten fiziksel olarak titriyordun dedi. Bak zaten o kadar komik ki provalar bitti uçuk çıkardım. Oyunun ilk gününün kuliste makyaj yapıyorum uçuk çıkardım. 2. oyun İzmir'de kuliste makyaj yapıyorum uçuk çıkardım. Artık dedim ki 3. oyunda da çıkarma. Ben artık al dedim şunu içine yani tamam. Ama tutkulusun. Ya evet çok seviyorum. Tutku olmadan da olmaz bu iş. Yani o tutku ve o enerjiyi o tutkuca ben de tutkulu bir sevmediğim hiçbir yerde beni artık yani şimdi daha da böyle yaşa aldıkça artık istediğim hakkı genelde saygı sınırlarını hiç bozmadan ama sıkıldıysam duvarın rengi oluveririm. Yani artık oraya geldim ama onun için de çok çalıştım. Peki gelecek hayallerin veya hayal demeyeyim projelerin neler? Mesela çok merak ediyorum bu kadar dolu birisi bir şey yazmayı yönetmeyi düşünüyor musun? Neden kendi filmimi çekemiyorum? Evet. Ya aslında evet yazmak ve ne zaman böyle hani böyle atıyorum tarot falı işte yıldız haritası bilmem ne hıdıdı falan onlara baksam hepsinden de çıkan tek şey senin yazman lazım, dökmen lazım. Bana da öyle geldi ya şimdi burada konuşurken. Ama ben yazmak çok yalnız bir iş ya. Takım seviyorsun. Evet ben takım seviyorum. Ama belki fikirlerini oluşturursun onlar gelişir. Evet bir takım çalışması çok isterim. Bir de daha çok ben revize etmeyi çok seviyorum. Yani olan bir şeyi en üst haline getirmeye çabalamayı, çalışmayı çok seviyorum. Peki bağımsız anlamda bir şey üretmek gibi bir mesela ben de senin gibi yıllarca takım dedim. İşte burada tek başıma her şeyin kararını çocuklarla ben bağımsız bir şey yapmayı hiç düşünüyor musun? Ya yönetmenlik hayalim var. İşte onu çıkarmaya çalışıyorum. Ya bunu çok istiyorum. Hadi çek. Ve çalıştığım gerçekten fikrine, zekasına, tecrübesine güvendiğim insanların hepsi bana bunu söylüyorlar yani. Senin bir şey yönetmen lazım, senin bir şey yönetmen lazım diye. Bir tane var birkaç fikrim. Hayatımda başımdan geçen. Bence de yönetmen lazım. Demin anlattığında da çok güzel, çok iyi anlatanlar iyi çekerler. Ay ne güzel. Hikaye anlatıcılığıdır çünkü. Ne güzel, Evet. doğru. Doğru evet.
Benim hayatımda force majeure anım olan, hatta en sevdiğim filmlerden biridir Force Majeure'de. Benim de çok seviyorum. Çok sinir bozucu bir film. Ruben'cim. Force majeure anlarım var birkaç tane hayatımda. Onları bir üçleme yapmak istiyorum, kısa film gibi. Ya da uzun metraj ya da dizi. Bilmiyorum şu an. Formatına karar vermedim. O proje kendi formatını bulur. Kesinlikle. Ben bunu düşünüyorum çünkü. Geliştirdikçe bulur. Evet. O yüzden şimdi benim niyetim önce bir onları yapmak. Ama tabii bu böyle hani önümüzdeki 5 yıl içinde olan bir tabii ki. hayalim. Zamanı gelince. Evet, kesinlikle. Kendimizi Her şey. de kısıtlamamak lazım. Yani onun zamanı geliyor bazen. Evet, ya da yapmam gerekiyor diye Değil. koşturup onun Evet. potansiyelinden düşük bir şey olmasını da istemem. Ama evet, böyle bir hayalim var, yönetmen olmak gibi bir hayalim. Çünkü şeyi seviyorum, ortak karar verilmesini, ekip işini, takım işini, ama bir taraftan da o yalnızlık değil de merci olmayı. Evet, yönetmek, doğru yönetmek. adı Yönetim üstünde. bilimleri, Yönetim merhaba. işte, hoş geldin. Aslında ben de tam onu söyleyeceğim. Çünkü girdiğin zaman kararlarını aktarabilme yeteneği çok önemli. Çünkü bu kadar herkesin fikrini dinleyen yönetmen de olmaz. Bir karar verip tabii yürü ki. alman lazım. Ya dinleyip fotodan geçirip hepimiz gibi. eritip en Evet, iyisini onu bulmak. uygulamak gerekiyor. Peki şimdi buranın adı Neden Filmimi Çekemiyorum olduğu için biz bunu gelen konuklarımıza bu aslında yapmak istediklerimi neden yapamıyorum. Şimdi senin de hikayene baktığımız zaman aslında çocukluktan gelen bir oyun, yavaş yavaş akışa bırakarak gelen ve kendini çok güzel bir kadın oyuncu olarak çağın önemli kadın oyuncularından birisi olarak var etmek var. Dolayısıyla hani bunu yaptım bunu yapmadım diye oyuncular için veya yönetmenler için veya yaratıcı endüstrideki herkes için yapamıyorum diyenlere ne önerirsin? Uçurumdan atlamalarını öneririm. Tabii ki oturduğumuz yerden, bu konumdan böyle konuşmak çok kolay. Çünkü yaşadığımız ülke maalesef ekonomik olarak o kadar zorlayıcı bir noktada ki artık hepimiz için. Geri kalan her şeye geçtim. Yani hak, hukuk, adaleti bir dur demesek de hani onu bir şurada tutalım. Ekonomi olarak o kadar zor bir durumdayız ki. Şu anda üniversiteden mezun olan, konservatuvardan mezun olan bir genç, bir oyuncu adayı, bir yönetmen adayı hani ne yaparak para biriktirecek, sonra hayalini gerçekleştirecek. Bir kere para biriktirmek zaten bu ülkede Yok artık. mümkün değil. O yüzden ben şu anda hani bana gelip de biri yapamıyorum dediği zaman sebebini öğrenmek istiyorum. Yani fırsatın, olanağın var da şımarıklıktan mı yapamıyorsun, korkaklıktan mı yapamıyorsun, konfor alanından çıkmak istemediğin için mi yapamıyorsun, eleştirilmek istemediğin için mi yapamıyorsun? Hani neden yapamıyorsun? Bana parasızlıktan derse ona gerçekten diyebileceğim hiçbir şey yok. Tabii. Lanet olsun, hiçbir şey yok. Yani hiçbir şekilde teşvik edilemiyoruz. Hiçbir şekilde geleceğimizle ilgili bir garanti yok bu ülkede. Kaygı, endişe. Yani insanlar çocuk doğurmamayı düşünüyor ve aile yalığı ilan edildi. Evet. Yani hale bak. Evet, Hani evet, çok doğru. her şey tezat resmen. O yüzden eğer ekonomik sıkıntıdan yola çıkarak yapamıyorum cümlesi kuruluyorsa diyebileceğim hiçbir şey yok. Çok üzücü buluyorum bunu. Yaratıcı fikirlerin bundan dolayı gerçekleşememesini. Ama fırsatı olup bunu kullanmayıp, söylenip doğru takımını kuramayıp ya da başkalarının hakkını yiyen insanlar yapamıyorum diyorsa o zaman onlar zaten aslında yapamıyorum, ne yapabilirim dediğinde seni dinlemiyor zaten. Sadece yapamıyorum. Ekonomik Yaparsın meseleyi yaparsın. yaratabilmek için de belki çok küçük adımlarla, sadece birden değil, hani çok küçük mikron, hani yaratıcılığını gösterebilecek bir iki bir şey. Yani Türkiye'nin şartlarında zaten zorlu bir dönemden geçiyoruz. Buna %100 katılıyorum. Ama bu işi çok seven birinin de belki küçücük bir adımla ilerlemesi. Kesinlikle. Benim tavsiyem şu olur. İlla okuduğun mesleği yapmak zorunda değilsin. Başka bir şey yap, para kazan. Bir süre para kazan. Bir süre ideallerini kenara koy. Bu bence şart. Bunu Her hayatım boyu meslekte. bunda ben Yani benim- ben de Aynen ben de öyle. bayılmadığım projelerde oynadım. Tabii. Çünkü para kazanmam Tabii, gerekiyor. Kiramı tabii. ödeyeceğim. Çocuğum var. Arabama benzin almam gerekiyor. Seyahate gitmek istiyorum. Üstüme başıma bir şey almak istiyorum. Lüks zevklerim var. Onları harcamak istiyorum. İstiyorum. Benim param nasıl istersem öyle harcarım. Ama ben bunu sadece ideallerimi koruyarak yapmadım. Yapamazsın. Mümkün değil. Mümkün değil. Bir noktaya gel. Ondan sonra Evet, ideallerin. aslında bir konfor alanı yaratman gerekiyor Evet. ardından. O zamana kadar da gerçekten ben ama işte bir taraftan senaryo yazmaya çalışırken bir taraftan onu yapmak istemiyorum. Zorundasın. Ömrüm boyu yani 2000-2020 arası herhalde Türk sinemasının en ileri filmlerini yaptım ama hep yanında başka iş yapmak zorundaydım. Yani bunu hep söylüyorum. Geçinmek için, Evet. değil mi? Yani çünkü evet yani çocuğun var, okulu var, osu var. Bu işte biliyorsun. Bir de o zamanlar hani bu kadar zor zamanlarda değil. Şimdi insanlar kira Aslında ödeyemiyor.
Evet yani. evet. O zaman daha nispeten ama hep hiç kolay bir zamanda olmadı. Öyle söyleyeyim. Ama yine de zor bir dönemden geçtiğimiz kesin. Ama bu da bitecek. Buna da Gidecek biliyoruz evet. yani. Umut en son ölürmüş. Biz de umut edeceğiz ki daha güzel zamanlar olsun. Özgeciğim iyi ki geldin. Çok Ay, teşekkür teşekkür ederim. ediyorum. Çok güzel oldu. Böyle Çok. aktı şahane. Evet. Sağ ol, var ol. Teşekkür ederim. Sen de.